Herkese merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle öyle dümdüz dikdörtgen bir taban çalışacağız. Bu sık iğnelerden oluşacak bir taban. Herhangi bir arttırma, eksiltme falan olmayacak. Dümdüz sık iğnelerle böyle ince uzun bir taban yapacağız. Bu tabana geçmeden önce ipimden bahsetmek istiyorum. Polyester makrome kullanacağım ben. Şöyle şurada da 250 gram, 175 metre ve 7 milim kalınlığında. Bunun için de 4 numara tığ kullanacağız. Bir tık kalın ipimiz çünkü. Açık renk ip kullanıyorum ki hani videoda herhangi bir sıkıntı olmasın. Siz de rahatlıkla görebilin diye. Hemen şuradan başlıyorum. Bu tabanımızda özellikle kenar çıkışlarını anlatacağım size. Kenarların nasıl dümdüz olacağını ve en son nasıl bitireceğimizi ve bir çerçeve hattı vereceğimizi anlatacağım. Şimdi başlayalım. Evet, şöyle bir tane kilit yapıyoruz. Bunu hesaplamayacağız. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15. Şöyle 15 tane zincir çektim. Bir tane de geri dönüş için çekeceğim. 16. Hemen şu arkadaki bakın bu çizgilere batacağız. Sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar sık iğne yapacağız. Evet, sıra sonuna doğru yaklaşıyorum. Hemen şu en sonda kilit zincirimiz var. Orayı dahil etmiyoruz. Evet. Şimdi buradan bir tane zincir çekiyoruz. Çevirdik. Bakın bu sıraya biz batmayacağız. Zaten bu hattı veriyor. Bu en son çektiğimiz zincir. Biz buraya batacağız hanımlar. Yani ikinci ilmeğe batacağız. Şunu da bir kabul edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve şu en son ilmeğe muhakkak batıyoruz. Bakın burada görünüyor zaten şurası. Ve şöyle 15. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bu boşluğa değil, ikinci boşluğa batıyorum. Böyle 2 oldu. Yani sayarken muhakkak bunu da sayın lütfen. Ben ilkine batmıyorum. Zaten buradaki zincir bana ilk ilmeği sağlıyor. 15 adet ilmek olacak. Çok çok büyük bir taban olmayacak. Evet, yine sıra sonuna yaklaştım. Hemen şöyle 14 ve bakın burası 15. Burayı muhakkak alıyoruz. Bir zincir çektim. Devam ediyorum. Ve yine sıra sonuna geldim. Hemen
14 ve 15. Bir zincir. Buraya atlıyoruz, buraya. Tekrar söylüyorum ki çünkü bu kenar noktası çok önemli. Yani oraya nereye battığınızla alakalı aslında bu şu hattın düzgün olup olmaması. Ve yine sıra sonuna geldim. Bakın 14 ve 15. Evet. Şöyle göstereyim. Bir zincir. Ve geri dönüyoruz. Bakın. Şu hat gayet güzel. Evet bakın. Şöyle birazcık ördüm ben. Şu kenar hattının güzelliğine bakın. Hiçbir sıkıntısı yok şu an ki biz buna bir de çerçeve döneceğiz. Düşünün yani sık iğne ile tekrar üstünden geçeceğiz. Bir tane zincir. Buraya atlıyoruz, buraya. En önemli noktası bu. Kenarımızın güzel olması için. Evet, şimdi bir 10 santim ördüm ben. Şöyle bir enini vereceğim size. Hemen 10 santimde eni var. Şimdi biz bu tabanı 28 santime kadar öreceğiz hanımlar. Şöyle 28 santim olacak. Ben devam ediyorum yine. Kenarları gayet güzel. Şöyle bakın. Kenar hatları çok güzel oldu. Şimdi devam edeceğim ben. 28 santimde tekrar görüşelim. Evet, 28 santim oldu. Hemen size şöyle bir ölçü vermek istiyorum. Bakın. 28 santim. Çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi bu dikdörtgen tabanımızın çevresini yapmaya başlayacağız. Hemen şöyle başlıyorum. Bakın şimdi biz bu en son sık iğneye battık. Şimdi buraya bir tane daha batacağız ki şu köşe hattını verebilelim. Şöyle. Bu buraya dönüş oldu. Şu en son biten ilmeğimiz, bu da buraya dönüş ilmeğimiz oldu. Şimdi burada şöyle her gelen boşluğun arasına batacağız. Bakayım fazla almayayım. Evet. Şimdi başlıyorum. İlk buraya battım, sonra buraya. Sonra yine bu araya. Sonra yine buraya. Yani boşluklara gireceğiz buradaki. Bunların hepsi bir ilmek. İlmek aralarına giriyoruz. Şimdi buraya tekrar.
ve sonra buraya. Buraya. Yani şu gelen boşluklara, bunların hepsi bir dönüş sırası. O yüzden de buna dikkat edelim. Hani fazladan da batmayalım, eksik de batmayalım, atlaya atlaya da gitmeyelim. Bunlar burası için çok önemli. Bakın şöyle göstereyim size. Bakın. Şimdi sıra sonuna kadar gelip görüşelim. Evet, tam sıra sonuna geldim. Bakın. Bu ipimizi burada yürüteceğiz. Hemen onu da tutuyorum şöyle alttan. Şuraya da bir batıyoruz. Bir saniye şöyle sıkalım iyice burayı. Burada yine şu iki bacağı almaya çalışıyorum. Burada çünkü üçlü bir ip var. İkisini almaya çalışıyorum ki ben, o yüzden beni biraz oyalıyor. Tekrardan deneyelim. 1 ve 2. Evet. Hemen şöyle. Şimdi şuradan 2 tane batıyoruz. Şunu şöyle şu tarafa doğru alalım. Sonra böyle çevireceğiz zaten. Bir yandan da sıkalım. Orada bir gevşeme olmasın. Evet, hemen yanındakine giriyorum. Şunu artık üstüne alıyorum. Bu arkaya attığımız ipi. Evet. Şimdi buradan şu başak görünenlerin üstünden devam ediyoruz. Burası ilk başlangıç sıramızdı. Hemen. Evet, ben yine çok sıkı örmüşüm. O kadar gevşek tutmama rağmen sıkı oluyor. Elimle alakalı. Yine bir başa attım. Bakın böyle olacak. Şu köşeye geleceğiz. Tam köşedeyim. Battım. Aynı noktaya bir daha batıyorum. Şu ipi de arkadan yürüttüm. Hatta buraya değil şuraya batalım biz. Biraz zor batılacak ama burası geri dönüş ilmeğimizdi, hatırlıyorsanız. Evet, önce ben bir batayım, sonra devam edelim. Evet, battım. Köşeler zorluyor gerçekten. Şu ipi devam edeceğim ben yürütmeye. Burada da yürüyebildiği kadar gitsin o. Evet, şimdi bu yan tarafa geçiyorum. Uzun kısmımıza. Bakın şuraya battım. Sonra bu köşede bir geri dönüş ilmeğimiz vardı. İlk başlangıç noktasında. Onun tam ortasına baktım. Zaten köşe hattını verdi bana. Sonra tekrar bu sıradan batmaya devam ediyorum. Evet, şu şekilde göstereyim size. Böyle olacak. Şu köşeye gelince tekrar görüşelim. Evet, bu köşeye de geldim. Şimdi bir ölçeceğim. Bakalım kaç santimimiz olmuş. Şöyle bir boyunu ölçüyorum. 29 santim ve hemen bir en ölçüsü de vereyim. 11 santim. Evet, şimdi buradan burayı da böyle şu köşeye kadar devam edeceğim. Bakın şu köşeye de battım. Bir üste çıktım. Hemen buradan da devam ediyorum. Yine sık iğnelerle. Tabii burası tepe noktası, gelen başaklara batıyoruz.
Pardon. Hemen hızlıca geleyim. Çerçeve hattını anlatacağım şimdi size. Bir tur dört bir kenarına sık iğne yaptık. Bir toparladık tabanımızı. Şimdi bu köşedeyim. Evet. Bakın. Şimdi buradan kaydırma yapmaya başlıyoruz hanımlar. Şöyle kaydırma yapıyoruz. Bakın. Bu tabanımıza bir çerçeve görünümü verecek. Şimdi herhangi bir yerde arttırma, eksiltme yapmadan komple bu kenar hattını kaydırma yaparak buraya kadar gelelim. Evet, burayı komple döndüm. Şimdi buraya kadar daha geleceğim ben. Devam ediyorum yani kaydırmama ta ki son noktaya kadar. Şimdi artık ipimizi keseceğim burada. Sonra zaten bunun üstüne bir model kuracağız. Evet. Dikdörtgen sık iğne tabanımız bitti. Bakın. Hemen yine bir ölçü vereceğim ben. Son. Bakalım. Evet. 30 santime gelmiş uzunluğumuz. Bir en ölçüsü de verelim. Bakalım. 11,5 santim. Çok normal, standart bir taban ördük şimdi. Yani bunun üstüne birçok modeli uygulayabilirsiniz. Hatta burslu çanta bile yapabilirsiniz. Güzel bir model olduktan sonra burslu çanta da çıkılır. 30 santimlik bir burslu çantadan bahsediyorum. Tabii bursu 30 santim olacak. Şimdi şurada şöyle güzel bir püf noktası vermek istiyorum. Bakın bunun üstüne model çıkacaksanız eğer şu çerçeveyi kaybetmemek adına bakın şu üstte görünen başakları görüyor musunuz? Şurası. Buradan örün. Şu kısımdan yani. Bu kısımdan örerseniz eğer bu tabanınızda bir çerçeve hattı olacaktır ve bu da çantalarınıza çok şık bir görüntü sağlayacak. Arttırmalı bir çanta yapacaksanız muhakkak köşelerden arttırın. 3 ya da 2 nasıl isterseniz modelinizin sayısına göre ya da daha fazla arttıracaksanız da birer tane şu iki başa koyabilirsiniz arttırmalarınızı. Bu orta kısma koymayın bence. Bunlar sonrasında pot duruyor. Yani kötü bir görüntü çıkabiliyor. Evet. Bu anlatmış olduğum dikdörtgen tabanı çanta körüklerinde de kullanabilirsiniz. Bu kenar hattı çünkü çok muntazam oldu. Çantaların körüklerini de yapabilirsiniz bu şekilde ve gayet de güzel bir sonuç çıkacağına eminim. Bakın ne kadar güzel oldu. Videomu burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ben kendi bildiklerimi, deneyimlerimi aktardım size. Herkesin taban yapımı farklıdır. Ben bu şekilde yapıyorum ve gayet de muntazam oluyor çantalarım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın lütfen. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın. Geri dönüş yapıyorum ben.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.